Size meyve ve sebzeler hakkında basit bir soru sorulduğunu varsayalım. Meyve ve sebzeler çok eski zamanlarda günümüzdeki gibi mi görünüyordu ve tatları şimdiki gibi miydi? Muhtemelen bu soruya vereceğiniz ilk cevap hep aynı olduğu olacaktır. Bunun sebebi küçüklüğümüzden beri onları hep öyle görmemiz ve bilmemizdir. Ama bir insan ömrünün çok kısa olduğunu ve çok eski zamanları düşündüğümüzde meyve ve sebzelerin günümüzden daha farklı olabilme ihtimalini düşünürüz. Gerçekten de böyle düşünebileceğimiz gibi meyve ve sebzelerin orijinal halleri günümüzdekinden çok farklıdır. Meyve ve sebzeler insanoğlu tarafından binlerce yıl boyunca genetiğiyle oynanarak bugünkü hallerini almışlardır. Şimdi bazı meyve ve sebzelerin eskiden nasıl göründüğüne ve şimdi nasıl olduklarına kısaca bakalım. Bir zamanlar karpuzun içi kof ve 6 tane üçgenden oluşuyordu. Yenilebilecek kısmı az ve çekirdekleri büyüktü. Günümüzdeki karpuzların içi bölmeli olmayıp tamamen yenilebilir haldedir. Karpuzun içi kıpkırmızı ve çekirdekleri küçüktür. Bazı karpuzların çekirdeği bile yoktur. Milattan önce 7000 yıllarında yetiştirilmeye başlanan mısırın ilk hali de günümüzden çok farklıdır. Mısırın orijinal hali kuru bir yapıya sahip olup çok ince yeşil ve taze fasulyeye benzemektedir. Günümüzdeki mısırlar ise çok daha büyük ve görünüm olarak çok farklıdır. En çok yenilen meyvelerden biri olan muz en az 7000 yıl önce yetiştirilmeye başlanmıştır. Eski muzların içerisinde sert tohumlar vardı. Modern muzun içinde ise bu tohumlar yoktur. Muz daha sarı ve uzundur. Tadı çok daha lezzetli ve kabuğu tazeliğini korumakta daha etkilidir. Binlerce yıl öncesinde yetiştirilmeye başlanan patlıcanın eskiden sarı, beyaz ve mor gibi renklerde olduğu bilinmektedir. Modern patlıcan ise orijinal halinden çok daha büyük ve çok daha koyu renktedir. Portakal eskiden az sulu ve görsel anlamda iştah açıcı bir meyve değildi. Modern portakaldan farklı olarak ağaçlardan değil çalılardan toplanırdı. Portakal geçirdiği evrim ile neredeyse tamamı su içeren yenebilir bir meyve oldu. İçerdiği şeker ve ekşilik açısından da eski haliyle hiçbir ilgisi yoktur. Meyve turuncu ve yuvarlak şeklini almıştır. Tadının tatlı, tuzlu, toprağımsı ve ekşi olduğu söylenen eski şeftaliler ufacık boyuttaydı. Zaman içerisinde şeftali günümüzdeki yapay formunu aldı. Boyu ortalama 64 kat büyüdü, tatlı ve sulu bir yapısı oldu. Ayrıca yenilebilir kısmı %90 arttı. Gelelim bildiğimiz oturuncu havuca. Eskiden çatallı kök, mor ve beyaz renkli olmasının yanında ince bir gövdesi vardı. Çiftçiler bu sebzeyi evrimleştirerek kışları hasat edilen bir sebzeye dönüştürdüler. Kalınlığı ve belli bir şeklinin olmasının yanında turuncu rengini aldı. Ana vatanı Güney Amerika olan ananas aslında taneli ve tohumludur. Ayrıca günümüz ananaslarından daha az sulu olduğu söylenmektedir. Modern ananasın su ve şeker yoğunluğu onu çok sevilen bir yiyecek haline getirmiştir. Domatesin boyutları eskiden çok küçük ve en olgunlarının rengi bile kırmızı değildi. Lezzeti bakımından ise günümüzle hiçbir alakası yoktu. Günümüzdeki domateslerin şekilleri ve renkleri orijinal domatesden çok farklıdır. Ana vatanı Hindistan olarak bilinen salatalık ise yine eskiden çok farklıydı. Dışında dikenleri vardı ve boyu kısaydı. Günümüzde ise dışını kaplayan herhangi bir diken yoktur. Rengi yeşildir ve boyu uzundur. Dünyanın hemen her yerinde en popüler meyvelerden biri olan elma ise yine çok farklıydı. Eskiden elmaların boyları bir kiraz kadar küçüktü. Zaman içerisinde boyutları büyüdü ve günümüzdeki şeklini aldı. Patates yine çok eski zamanlarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Görüntü, şekil ve renk olarak farklı çeşitleri vardır. Belli bir noktadan tüm dünya üzerinde yetiştirilebilir hale gelmiştir. Modern patates, su oranı, boyut, şekil ve sarının tonları renklerinde olmasıyla eski patateslerden çok farklıdır. Zaman içerisinde doğada yaşayan her canlı gibi meyve ve sebzeler de yavaş yavaş evrimleşmiş, insanlar tarafından genetiği oynanarak değiştirilmiştir. Bugünkü şekil, renk, tat ve boyutlarını almışlardır.
Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımı ve diğer videolarımı yakından takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz.